Ocak 1919. ABD'de Boston'ın North End semtinde sıradan dondurucu bir kış günüydü. Limanda hayat sakince akıyor, buz gibi hava denizin kokusunu şehre taşıyordu. Dar sokaklar, yan yana dizilmiş eski binalar. Şehrin bu işçi sınıfı mahallesinde hayat olağan ritminde ilerliyordu. Ancak bu sıradan manzaranın ortasında bölgedeki bir şirkete ait devasa bir yapı göze çarpıyordu. Tankın hemen dibinde daracık sokaklarda hayat akıyordu. İnsanlar işlerine gidiyor, çocuklar oyunlar oynuyor, satıcılar tezgahlarını kuruyordu. Ancak çoğu kişi o devasa yapının içinde nelerin olup bittiğini, hangi tehlikeleri barındırdığını düşünmüyordu bile. Bu şirket, damıtma işlemiyle etanol üretiminde uzmanlaşmış bir kimya fabrikasıydı. O gün tankın içinde yaklaşık 8,7 milyon litre pekmez vardı. Bu devasa boyutları daha iyi kavrayabilmek için karşılaştırma yaparsak, yaklaşık olarak 23 tane ev veya 14 tane yarı olimpik havuz ya da toplamda 116 bin kadar insanı bu hacmin içine sığdırabilirdiniz. Bu yoğun koyu renkli sıvı düzinelerce gemilerle gelmiş damıtma işlemi için bekliyordu. Devasa tankın metal duvarlarında aslında günlerdir ve hatta haftalardır gözden kaçan, belki de göz ardı edilen belirtiler vardı. Çok ince çatlaklar ve zor fark edilebilen sızıntılar. Aslında daha üretim aşamasında bile tasarım, yapı malzemesi, inşa tekniği ve benzeri gibi birçok yönden çeşitli problemleri mevcuttu. Ve bunlara ek olarak mevsimsel nedenlerle hızlı şekilde bir artıp bir azalan hava sıcaklıkları, zaten yılların yorgunluğunu taşıyan metal tankın yapısını daha kırılgan hale getiriyor ve dayanımını oldukça düşürüyordu. Bunlar neticesinde oluşan uyarı mahiyetindeki sızıntıları kayda değer şekilde önemseyen kimse de yoktu. Sadece bazı afacan çocukların tanktan sızan bu şekerli sıvıyı yalayıp tükettikleri görülmüştü. Şehir halkından bazı kişilerin bu sızıntıyı fark ettiğini öğrenen şirket yetkilileri tankı pekmez renginde kahverengiye boyayarak sızan sıvıyı kamufle etmişlerdi. Ancak bu sadece yaklaşan tehlikeyi göz ardı etmek anlamına geliyordu. O esnada tankın çevresindeki iş yerlerinde çalışanlar öğle molasındaydı. Evlerdeki kişiler ise rutindeki günlük işlerini yapıyor, çocuklar sokakta neşeyle koşturuyorlardı. Oysaki hayatın sıradan akışı içinde görünmez tehlikenin ne kadar yakın olduğundan habersizlerdi. Düşük hava sıcaklığı nedeniyle kıvamı oldukça artan pekmezin akışkanlığını artırmak için son bir sevkiyatla üzerine yüksek sıcaklıkta pekmez eklenmişti. Ancak hesaba katılmayan bir nokta vardı. Önceki soğuk yoğun pekmez kütlesi maruz kaldığı sıcaklık artışı nedeniyle kontrolsüz şekilde gaz oluşturmaya başlamıştı. Tankın gövdesi geriliyor ve bağlantı noktaları aşırı zorlanıyordu. Gözle kolay şekilde fark edilemeyen bu gerilim her saniye biraz daha artarak kaçınılmaz sona yaklaşıyordu. Öğle vakti çevredeki insanlar tanktan ufak tefek garip sesler duymaya başladı. Ardından sesler hızla artarak tankın duvarlarındaki çatlaklar belirginleşmeye başladı. Bağlantı yerlerindeki perçinler birer mermi gibi sağa sola birer birer fırlıyordu. Felaket artık resmen kapıdaydı. Devasa bir gümbürtüyle yer yerinden oynadı. Tankın çelik plakaları havaya saçıldı ve milyonlarca litre pekmez serbest kaldı. Saniyeler içinde 3-4 metre yüksekliğinde siyah, yoğun dev dalgalara dönüştü. Önündeki her şeyi yutmaya hazır, yapışkan bir duvar gibi şehrin sokaklarına hücum etti. Tahribat gücü akıl almazdı. Dalga acımasızca ilerliyordu. Binaları temellerinden söküyor. At arabalarını, araçları, demiryolu raylarını, hatta köprü ve bina parçalarını bile önüne katıyordu. İnsanlar kaçmaya çalışıyor ancak bu karanlık dalganın hızı ve gücü karşısında çaresiz kalıyorlardı. Bu tarih boyunca yaşanan sıradan seller gibi değildi. Pekmez bir kez yayıldığında kalın, yapışkan ve ağır bir bataklığa dönüşüyordu. İnsanlar, hayvanlar, canlı ve cansız her şey bu yapışkan denizin içinde mahsur kaldı. Hareket etmek imkansızdı ve pekmez soğuk havada daha da katılaşarak adeta her şeyi kendisine hapsediyordu. Olay durulduğunda şehirde tam bir kargaşa vardı. İnsanlar şok içinde yardım çığlıkları atıyorlardı. Kurtarma ve acil durum ekipleri de hızlıca olay yerine ulaştı. Ancak karşılaştıkları manzara ve kurtarma koşulları şu ana kadar deneyimlediklerinden çok ama çok farklıydı. Sıradan afetler için kullanılan pek çok ekipman zorlu pekmez katmanına karşı etkisiz kalıyorlardı. Kurtarıcılar bile bu enteresan afet ortamında ilerlemekte oldukça zorluk çekiyordu. Saatler ve günler geçti. Kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti. Kalın pekmez tabakası ve enkaz yığınları yavaş yavaş kazıldı. Bu korkunç trajedinin ardından neyin yanlış gittiğini anlamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yeri ve pekmez tankının kalan parçaları bilirkişilerce incelendi. Soruşturma neticesinde bu faciaya neden olan birçok faktör olduğu belirlendi. Tankın yapısal ve tasarımsal yetersizlikleri, aşırı dolum yapılması, ani değişen hava sıcaklığı ve bunların neticesinde ortaya çıkan ve şirket yetkililerince örtbas edilen sızıntılar gerekçe gösterilmişti. Boston Pekmez Seli, 21 kişinin hayatını kaybettiği, ciddi yaralanmalara ve yıkıma neden olan bir felaketti. Olay yerinin temizlenmesi haftalar sürdü. Pekmezin şekerli kokusu 10 yıllarca bölgede kaldı. O dönemlerde yaşıyor olsaydınız böylesi enteresan bir felaketin başınıza geleceği hiç aklınıza gelir miydi? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.